Evet sevgili izleyiciler, Oytun Erbaş'la birlikteyiz. Ben Oytun Hoca'yı çok severim. Ben Çok de seni değerli, severim Hakan abi. eksik olma. Çok değerli, çok kıymetli bir insansın. Yani vasfının dışında, mahirliğinin dışında o kadar böyle kendin organik bir adamsın ki buna da günümüzde çok ihtiyaç olduğunu Esasında düşünüyorum. normali buydu. Normali bu. Normali buydu. Tabii. Yani Çok, mesela çok normal bir akademisyen buydu. eyvallah. İşte normal bir sanatçı buydu. Eyvallah. İşte normal bir işte ressam buydu ama bu bitti. Niye? Neden bitti? Yani bak sorununuzun soruyla. Çünkü insanların eline yeni şeyler verildi. Mesela. Mesela cep telefonu ve Eyvallah. sosyal medya. Sosyal Bu bir dizayn. Eyvallah. Yeni bir dizayn. Çünkü eskiden siz sadece yan komşunuzu biliyordunuz ya da işte yan mahalleyi Çok doğru. biliyordunuz. Şimdi bu insanlara şöyle bir şey oldu. Her şeyi o kadar çok görüyorsunuz ki her şey normalleşti artık. Anormallik normalleşti Tabii, diyebilir ayıp miyiz? diye bir şey yok. Çünkü bir kere O kavram gitti. mahrem bitti. Mahrem bitti. Herkes her şeyi görüyorsunuz. Eskiden bir insanın mahremini sadece plajda görebilirdiniz. Doğru. Şimdi her yer plaj. Her yer. Eskiden bir küfrü bir kahvede ya da işte iki kavgada görüyordunuz. Ki orada bile tepki verilir. Tabii. İşte ayıp Şimdi oğlum, ne yapıyorsun? Şimdi bütün söylenmeyecek sözler internette. O da bitti. Görevini bitirdi. Eskiden suç işte ya da ensest çubuğu gibi şeyler çok ayıptı. Tekrarlana Sıradanlaştı. sıradanlaştı. İnsanlara alıştı bundan artık. Alıştırıldı. Artık müstehcen diye bir kavram yok artık. Hocam şu değil mi? Topyekün. Normallik anormal, anormallik normal oldu. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda toplumda kişilik bozukluğu %60-70'tir. O boyutta. Tabii. Şimdi eskiden biz kime normal diyorduk? Sık görülen bir şey normaldi. Mesela herkesin boyu 1.60'sa 1.65 normaldi. Şimdiki normal ne oldu şu anda? Sapıklık, gösteriş, küfür, Fitursuzluk. rezillik normalize oldu. Çünkü bütün topluma yayıldı. Neden? Çünkü cep telefonuyla beraber bu herkesin cebine girdi. Yani yeni dünya şunu bekliyor bizden. Parasız bir toplum, kredi kartıyla geçiren, kişiliksiz bir toplum, cinsiyetsiz bir toplum. Ondan sonra Değer yargıları ahlaksız bir bir tarafa toplum, konulsun. rezil, Ki sıradanlaşsın her şey. edepsiz, dinsiz bir toplum. Bu onun yapı taşıdır. Buna bağlı olarak da ilk sorumla ikisini aslında birleştirerek sormuş olayım hocam. Bir psikopatın beyni nasıl çalışır ve suç genetik midir? İkisini sorayım çünkü bu söylediğiniz tariften sonra günümüzdeki insanın maruz kaldığı ve mutasyona uğradığı halinden sonra bu iki soruyu nasıl Şimdi değerlendiriyorsun? toplumda bizim literatürde çok iki kavram var. Biraz farklı karıştırdığımız. Biri psikopat, biri sosyopat. İkisinin arasındaki fark Şimdi psikopatlar bildiğiniz doğuştan suç makineleridir. Bunlar genetik, eyvallah. ailesel bu. Bu insanların duygusal beyni yoktur. Yani bu adam duygusal beyni şu demek, acımaz hiçbir zaman, empati hissetmez. Vay be, biz de bu- empati diyoruz. Yok onlar. Yok, Ama bu yok. doğuştan bir şey bu. Eyvallah. Bu adam birini öldürdüğü zaman, hakimin karşısına çıktığı zaman neden öldürdün diye sorulduğun zaman neden öldürmeyeyim ki yani ben hak etti öldürdüm. Pişman mısın? Hayır. Yok, Çünkü duygusuz. bunlar duygusuzdur. Nabızları yavaştır. 50-55 civarı atar. Soğukkanlıdır. Çoğu eğitimlidir. Hatta çevresinde çok düzgün insan olarak bilinir. En basitçe nasıl anlarız bunu? Bunların en büyük özelliği süper soğukkanlı olmaları. Vay be. Bu aynı gen CEO'larda vardır. Yani psikopat geni CEO'larda vardır. CEO'larda böyledir. Adam çok soğukkanlıdır. Şirket batar der kurtarırız abi şimdi bakarız. Tabii biz kalp krizi geçiririz eyvah battık diye. Tabii. O diyorsun. Bazen cerrahlarda aynı gen Evet. bulunabilir. Mesela siz kan içinde gelirsiniz kolunuz bacağınız kopmuş. Evet. Mesela savaş çevre. Bayılırız biz. Doğru. Savaşta 500 kişi geliyor kol bacak kopmuş. Adam diyor ki bir dakika ya şunlara bir ayırın diyor. Şunu ayırın dikeriz diyor. Gayet normal davranıyor. Ama budur. Hocam şey de öyle mi, özür dilerim, hani kafayı açtın de. Aynı. Bu adli tıplarda çalışanlar. Tabii otopsi yapıyor. Devamlı Tabii. evet vefat etmiş insan görüyor, Tabii. normal Yine davranıyor. aynı gen özel harekatçilerde vardır. Çünkü onlar da Etkilenmez. canını koyuyor ortaya, çatışıyor. Tabii çatışır hiç yani. Ve orada
50 kişi ölmüştür. O yine işini Hiçbir şey yok, yani 50 devam kişi- ediyor. tabii o devam eder o. Ben bayılırım. Başka yine savaşta bizim mesela biliyoruz işte hani Osmanlı'da en önde gidenler var. Deliler vardır. Deliler, evet. Aynı genler bunlar. Bunlar korkusuzluk genleridir. Bunu Bunlar da genle açıklıyorsun. beynin korku devreleri yoktur. Yani yok ya, adam doğuştan böyle korku yok. Sosyopatlar? Şimdi psikopatlık böyle bir şey. Ve psikopatlara baktığın zaman psikopatların öcü alması direkt değildir. Yani levyeyi çıkarıp hani trafikte ulan ben sana yok. Psikopat kafaya yazar, konuyu kapatır, sonra bakar o. Planlar ve kurgular mı? Planlar yapar ve kurgular. O kurgulu gider o. Psikopatlık. Çok tehlikeli. İşte Yani psikopat. psikopatlığın en önemli özelliği şu. Duygusal beyni yok ama kafası iyi çalışır. Bazıları da çok zekidir. CEO örneği tuttu mesela. Aynen öyle. Sosyopat şu. Sosyopat kesinlikle adi suçlardır. Diğer adı antisosyaldir. Bunlar kabadayı geçinen, haytuyt, işte levyeyi çıkaran, karısını döven, hep poliste başı küçük suçlarla derde girmiş, empati yapan, her şeyi bilir bunlar. Ama manipülatiftirler. Manipülatif. Öbür sene manipülasyon olmaz. Onu halleder geçer. Tabii orada feci. Burada manipülasyon var. Bunlar işte mesela hakimin karşısına çıktığında ya pişmanım işte Yalan da söyle. Bu ne full yalan bunlar. Mitoman bunlar. Hatta Machiavellist bir triyat vardır. Machiavellist triyat, mitomani. Ondan sonra manipülasyon ve narsizm. Narsizm. Tabii. Bunlar işte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bunlar bu tip. Bunlar, Harika ya hocam. Bunlar şeydir yani, bunlar basit, topluma çok görebilirsiniz bunları da. İşte bunlar sosyopat. Sosyopatlar, psikopatlar en önemli şey. Bunların empatileri vardır. Bunlar yaptığını çok iyi biliyorlar. Ve bunlar otoriteye karşı çok şeydirler, duyarlı. Yani otoriteye karşı çıktı mı kravat efendim hemen böyle. Çıktı mı yine abi hallettik işimizi. Yani mesela komiser çağırdım, polis. Efendim bir daha olmayacak falan. Çıktık mı hallettim baba ya falan. Hocam bu aşağılık bir ruh haliyle yaşamayı yaşarken bu aşağılıklarının farkındalar mı? Antisosyaller kesinlikle toplumsal, çevresel. Yani şöyle diyoruz ya. Şimdi mesela göz renginiz %100 genetik. Yani çevrenin bir etkisi var mı göz rengi? Yok, doğru. Hadi. Ama deri renginiz %80 genetik. Ama Doğru. %20 çevresel. Güneşte yanarsan az daha koyulaşırsın. Doğru. O zaman bazı hastalıklar full genetik, bazı hastalıklar çevresel. Çoğu da 50-50'dir. Mesela sosyopat dediğimiz yani antisosyaller. Hani ikinci o hani itilmiş kakılmış vardı ya eskiden. Onun itilmişi işte. Karısını dövüyor. Ondan sonra işte hep polisle başa dertte. Devamlı yalan söylüyor. Onlar %80 çevresel. Toplumsal şartlarla oluşmuşlardır. %20 tabii Kendince genetik. o yolu benimsemiş Evet, ve seçmiş onu. Çevre onu oraya itmiştir. Eyvallah. Yani o şekilde hayatta kalmıştır o. Peki hocam şimdi Bunlarda suç direkttir. Mesela bunlar levyeyi çıkarırlar, direktman hemen karşılık verirler. Bunlar korkaktır bir de, onu da söyleyeyim. değil mi? Tabii bunlar korkaktır. Ona katılıyorum. Hemen korkaktır. Bunlar hökte hemen buna tamam abi ya şu yanlış anladı falan. Fakat toplumda mesela ben bu ve gibi insanların sosyal medya üzerinden buna YouTube'u koyuyorum, Instagram'ı koyuyorum, X şimdi oldu onu koyuyorum hocam. Etkileşim adı altında fütursuzluklardan nefret suçu işleyerek etkileşim alarak mükafat da elde ediyorlar. Çok güzel. Bu ne? Şimdi hatta internet trollü ya da haterlık. Bu bir meslek. Bu onların içinden çıkar. Bu sosyopatların. Sosyopatların. Yani bunlar şöyle oldu. Levyeyi çıkarıp sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen adam internette bunlar yazar. Söver. Tabii. Bir de sövüldükçe de TT olduğu için, çünkü insan şöyle bir özelliği Ya bu var. inanılmaz bir şey. İnsanlar her zaman kötü ve negatif şeyleri daha çok paylaşıyor. Niye? Çünkü insanın duyguları var değil mi? Evet. 6 tane duygusu var. İşte mutlu olmak, tiksinmek, korkmak. Devam ediyor böyle. Evet. En baskın duygumuz korkudur. Neden? Korku bizi tehlikelerden korur. Onun için mutlu bir haberi paylaşmak sizi tehlikeden korumaz. Mesela şöyle bir şey oldu. İşte Oytun Erbaş Hakan Ural'la yemeğe gitti. Ama diyor. Oytun Erbaş Hakan Ural'ın kafasına Kavga ettiler. Şeyle birbirlerini. bardakla vurdu. Bu şu demek. Oytun Erbaş tehlikeli bir adam. Onun için bütün sosyal şey şunu der. Oytun Erbaş'ı paylaşır ki bu adam bizim kafamıza da bardak vurabilir. Bize içgüdüsel böyle bir davranış gösterir. Korku korur mu oluyor? Korku koruyor.
Allah. Hani Peki, erkekliğin orada dokuzu ya kaçmaktır gibi de ya öyledir. Biz korku anında ya kaçarız doğru. ya da dövüşürüz. Kaçmak daha mantıklı yani. Tabii ki. Şöyle Hadi zarar hayvanlar kendi alanları ise dövüşürler. Doğru. Evindeyse Kendi güvenli alanı alanlarında, güvenli alanda değilse kaçarlar. Doğru. Bu bütün hayvanlarda da böyle. Doğru. İnek de Çok böyle, yaşa. eşek de böyle, hepsi aynı. Doğru. İnsan İnsan da aynı. aynı. Evinde eğer yaparsa döversin. Ama uzak bir yerdeysen kaçarsın. Yani işte insanlar işte ondan nefreti paylaşıyorlar. Nefret haberleri insanlarda bir şey oluşturur. Bir hani kendini koruma refleksi gibidir esasında. Dedikodu da aynı biliyor musun? Mesela eskiden birinin kızı şöyle olmuş, bak başına neler gelmiş. O anlatılır ki senin de kızın aynı başına gelmesi. Dedikodu bir esasında sosyal koruma mekanizmasıdır. Bak buna bağlı soru var hocam. Evet. Hani birleştirerek bunu da açalım diye dedim. Aşk, sevgi, vicdan, merhamet bildiğimiz eski dünya duygularıyla birlikte çöktü mü şimdi? Şimdi Yani bu anlayışlar, kavramların içi boşaldı mı? Şimdi insan 150 bin yıllık bir varlık. 150 bin yıllık insan hep aynı insandı. Yani o mağaradaki insan da bizim gibiydi. Aynı duyguları vardı. O da ağladı, o da canı sıkıldı. O da resim çizdi, birisi avlanmaya gitti, öbürsüne resim çizdi, sanat yaptı. Biz değişmedik ki. Bize bir şey olmadı. Biz aynı cihazız. Yani algılarımız Hiçbir şey değişmedi. Biz esasında saçma Manipüle mi sapan ediliyor? manipüle edildik. Yani biz şöyledik esasında. Bütün insan içerisinde kocaman bir esasında bir duygusal beyin var. Bu ne? Sevgi, şefkat, nefret. Bizim duygularımız var ya. Ama insanda bir şey daha var. Bir mantıklı beyin var. Mesela ben şimdi diyorum ki ya bu adamı bana zarar verdi. Vurayım kafasına şunu. Isırayım. Öbür hayvan ne yapıyor? Tepki vereyim. Boğuyor buradan. Sen ısırıp boğmuyorsun. Ama biz de yapıyoruz. Mesela bütün hayvanlar gırtlağa gider. doğru gırtlağa gidiyor. Direkt. Kedi de gırtlağa gidiyor. Biliyor oradan boğulacağını. Boğulacağını biliyor. İçgüdüdür bu. Ama biz diyoruz ki bir dakika kardeşim insan insanı öldürmez. Bu ne? Mantıklı beyin. Şimdi bizim beynimizin iç kısmı hayvandır. Kocaman bir yumruk düşünün. Dış kısmı, kabuk kısmı ise insandır. Yani biz esasında insanla kaplanmış bir hayvanız. Bütün dert bu işte. Bu ikisinin karışımından İnsan bu işte. insan. Peki İnsan ne esasında? İşte ye, iç, öldür, işte duygular. Ama kabuk, sen insansın, örf, adet, din. hocam bu yaşadığımız kendimizin belirlediği, yarattığımız ortamın dışında beslendiğimiz hani bir laf vardır ne yersen olsun. Bu GDO'lu gıdalarla yediklerimiz de bizi negatif anlamda değiştirdi mi? Ne yazarsanız yazın toplumun ana kabuğu örfleridir. Adet. Evet, anneanneleri, örfleri, Tabii. değerli. Şimdi ben size bir şey anlatayım. Oradan senin sona geleyim. Tamam hocam. Bir hayvanın cinsiyetini hormonlar belirler. Mesela horoz. Testosteron varsa testisler horoz. İbiği var. Eyvallah. Yoksa dişi. Östrojen. Kedi de böyle, köpek de böyle. Horozun testislerini al hadım et. Horozun ibiği gider böyle pısırık bir şey olur. Ama insan böyle değil. İnsanda hormonlar etkili ama hayvan gibi değil. İnsanın cinsiyetini belirleyen de örf adetidir. Yani sonuç insan cinsiyeti öğrenilmiştir. O zaman insanlarda hayvanlık bir yere kadar. İnsanları insanlık yapan hormonlar değil, insanı insan yapan eğitim ve büyüdüğü çevredir. Anlayışları da. Yani bana şunu diyemezsiniz. Hocam erkeklik nasıl bir şeydir? Hemen aşık öğrenilmiş. Erkek olmak öğrenilir. Bizi birisi erkek adı koyar. Bize bakarız erkek adları erkeğim. Ayakta işemeyi öğretir. Küpe takmamayı, uzun saç yok. O bir erkek karakteridir. Bir kalıba konulmuş. Kalıba konmak. Bu eğitimle olur. Eğer sen bir erkeği kadın gibi yetiştirirsen kadınlaşır. O zaman Tabii. buradan ne anlaşılıyor? Ne? İnsanoğlu diğer hayvanlar gibi değil. Diğer hayvanlar çok basit. Bir tane beyin var, Çok rahatlıkla hormonlar görebiliyorsun. var. Çok klasik. İnsanın tamamen olayı, çünkü diğer hayvanlarda kabuk yok. Bizde beyin kabuğu denen şey diğer hayvanlarda yok. Mantık bizde. Bizim mantık, biz hayvanız. Memeli. Yani ye iç öldür. Duygular. Yat kalk ye. iç. Aynen.
Ama kabuğu koyuverdi. Titreş. Peki kabuk kim? Ne? Eğitim. Eğitim. Değil. Kontrol. Disiplin. Çok sentez var aslında insanı farklı kılan, değil mi hocam? Şöyle esasında yapılan çalışmalarda insanlara bakıyorsunuz. Esas hani dedik ya insanı insan yapan şey nedir diye. Mesela göz rengini göz rengi yapan neydi? Gen. Gen. Yani çevrenin bir etkisi yok. Tabii. Ama insanı insan yapan çevre. Hani ruh, Birebir çevre. faktör. Evet. Değil Ya mi? gen %10'dur, %20'dir. Peki hemen gene soruyorum. Suç genetik midir? Evet. Evet. Ama bakın suç nasıl Geçer genetik? mi? Bakın. Şimdi size bir şey anlatayım. Sizin gözünüzdeki DNA ile tırnağınızdaki DNA aynı. Gözde tırnak. Aynı ya. Bütün vücudunuz göz, tırnak, bacak, kas, saç. Farklı bir eyvallah. Ya ben şunu çıkarayım size şuradan saçınızı. Oradan bir tane de Hakan yapılabilir. DNA'nız var elimizde. DNA taş gibi bir şey. Cansız bir şey, bir kod. Üstünde proteinler var işte. Sizin insüliniz nasıl olacak, kollagen nasıl olacak. O genler var, gen parçaları. En küçük protein yapan birin gen. Mesela kollagenin bir geni var sizde. Ama bütün vücudunuzda aynı DNA var. Şimdi soru şu. Neden biri gözde biri tırnak? Çünkü DNA'nızın içerisinde her kod var. Burada göz bölgeleri okunmuş. Tırnağınızda tırnak bölgeleri okunmuş. Ama aynı DNA var. Yani teorik olarak sizin tırnağınızdan bir göz yapılabilir. İnanılmaz bir Yani ben size bir ilaç verdim. Mucize. Size buradan göz çıkar. Böyle şimdi böyle anlatınca ben Anladınız mı? şaşırıyorum. Tamam. Yani Hakan Ural tırnağı kesilip insan Göz yapıyor. göz de yapılır. Hakan Ural bir tane daha yapılabilir. İnanılmaz bir şey. Tamam ama her yerinizde bu geçerli. Ben tırnağı hani atılan bir şey olarak. Eyvallah. Böyle söyleyince şaşırdım. Şimdi tek yumurta ikizleri var. Evet. Aynı geni paylaşıyor. Aynı DNA. Bütün yüzü aynı, gözü aynı, her şey aynı değil mi? Birisi lösemi, biri değil. Ne bu? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu DNA'lar aynı. Aynı evde büyümüş bunlar, çevre de aynı. Biri lösemi, biri değil. Biri şizofreni, biri değil. Biri otizm, biri değil. Peki her şey gense, genler aynı. Evet. Her şey çevresi, çevre de aynı. Ne oldu lan bunlara? Ne bu? Çünkü anasının biri sağına biri sola yapıştı ya. Evet. O bile genin okunmasını değiştiriyor. Farklılaştırıyor. Aynen işte bu işte epigenetik. Onun için sizin şu anda kanser geldiğiniz olabilir değil mi? Evet. Hiç okunmayabilir. Yani siz gidin. Evet. Ben size tahlil yaptım. Tamam. Bütün geninizi çıkardım. Whole genome 48 saatte çıkar. Ben size bütün dokümanı ve aldım elime. Baktım 48 tane kanser geni var sizde. Hiçbiri okunmayabilir. Yani ben size boşu boşuna canını sıkacağım ben. Yani size dedim ki Hakan Bey size 48 tane gen var. Kanser geni. Onlar hiç okunmayabilir. Peki okunmayı sağlayan ne? Ne? Çevre. Çevre. Peki çevreni ne belirliyor? Kaderin. Kaderin. Sen Tercihin. marul yiyeceksin. O gen belki okunacak. Yani senin için belki marul zararlı. Yani sen marulu iyi diye yiyeceksin. Ya hocam çok önemli bir, yani benim yayınlarda çok sık karşılaştığım, yaklaşık 3 yıldan beri bir anormali var. Yani anlamakta zorluk çektiğim, genden girdiğimiz Evet. için. Çok genç çocuklar intihar ediyor. Ha şimdi oraya geleceğim. Şimdi mesela millet damardan glutatyon yaptırıyor. Ulan glutatyon senin hiç açılmayacak bir kanser genini açabilir. Ne diyorsun ya? Evet. Yani sen bile bile Bir şey gidiyorsun. tetikliyor olabilir. Yani Negatif. o geni açıyor olabilir. Yani her zaman gen hani biz iyi bir şey diye yaptırıyoruz ama Evet. o iyi diye bir şey yaptırdığın sen senin bir tane genini açabilir. Başka bir genini kapatabilir. Glutatyon bak. Her şey ya. Herhangi bir yeni değişiklik. Ya glutatyon, folik asit, B12 içtin ya senin hayırlı diye bildiğin şey. Onun için her hayırda bir şer, her şerde bir hayır yatar. Yok, o kadar söylediğiniz şey mantığımla da bağdaşıyor ki Bu kadar kala işte. kalıyorum. Ha. Buradan Şimdi- intihara bağlasak hocam. İntihar. Şimdi bir şeye geleceğim. Bu suç genetik mi? Evet. Suç genetik. Abi adam psikopat genlerle doğdu. Doğdu. Adamın geni var, yatkınlığı var. Hiç okunmayabilir. Ya da O normal bir yaşam sürebilir mi? Çevre ama nesi faktörüyle? var herifin? Psikopatlık potansiyeli. Var ama duyguları az herifin. Tetiklenmiyor. Ha, ama ben buna bir eğitim verdiririm. Bu herif iyi bir cerrah olur. İyi Ha. bir CEO olur. Eyvallah. İyi bir özel harekatçi olur. Çok güzel. Bitti. Harika tarif ettin. Ha, ben bunu veririm suç örgütünün başına. Bu var ya öyle bir suç. Bu tam bu ne olur biliyor musun? Kıymalı börek olur bu. Eyvallah. Tabii. O kadar iyi zaten anlattın geni ki. var zaten.
Şimdi gen ne içindeki Senin bunun? o affedersin teşbihte hata olmasın. O malı kullanış şeklinle Bravo alakalı değil sana. mi hocam? Adam zaten psikopat geni var bu. Zaten adam öldürmeye meyilli. Sen buna bir de üstüne kardeşim sık, öldür, kafası. Bu adam bomba olur ya. Hem de 10 numara olur. Oradan intihara geçelim mi hocam? Çok merak Şimdi ediyorum. aynı şekilde. İnsanlar 13-14 intihar genleriyle doğarlar bazısı. Doğar. Tabii aynı genetik potansiyel. Bazen depresyona yatkın bazı insanlar. Ama çevre faktörleriyle çok farklı insanlar olabilirler. Onun için intihar da size bir şey ben size söyleyeyim. Benim bir laf vardı. Genetiği olmayanlar için epigenetik bir şanstır. Mesela senin zeka geni olmasın. Öbür adam 100 zeka geniyle doğmuş. Sen 20 ile doğ. Önemli değil ki. O 100 genle doğanın hepsi dışarı çıkacak diye bir şey yok ki. Yani kaplumbağa tavşan gibi düşün. Kaplumbağa tavşana geçebilir. Öbür çocuk ne yapar? Kafayı çalıştırır. O 20 genin 20'sini dışarı çıkarttırır. Öbür tavşan da hiç sallamaz. O 100 gen hiçbir şeyde okunmaz. O da biter gider. Aynı şekilde. İntihar da böyle. Bazı insan intihara meyilli mi? Depresyonlu mu? Evet. Çevreyi değiştirdiğin anda her şey değişir. Hocam. Nasıl? Sen bir aile, bir çocuğu yetiştirme tarzı onun genlerinin okunmasıdır. Onu tetikleyebilir. O tetikle. Davranışları. Ve elindeki şu. Yani çevre, sosyal Herkesin çevre. eli- Şimdi ne diyor bütün kitaplara? Mikro çevre dediklerini biliyor musunuz? Anası, babası, dedesi. Peki şu anda mikro çevre var mı sizce? Var. Var. Cep telefonu işte. Herkesin şu an ana babası cep telefonu. Bakın toplumda intiharları önlemek istiyorsanız, Evet. suçu önlemek istiyorsanız sosyal medyayı yasaklayacaksınız. Ben katılıyorum. Size yani sizin zekatınız kadar bilgim yok. Ama ben bile bunu bu kapasitesizliğimle fark ederek Yok, ben ya, bile lütfen. söyledim. Hocam şimdi ben şunu anlayamadım. Şimdi, ismini de çok zikredip ailesinin acısını şey yapmak istemiyorum. Şaşırdım. Kız balerin ve madalyası var. 13 yaşında. Dünyalar güzeli. Uluslararası başarı elde etmiş. Baba öğretmen, anne de akademisyen. Tek kız. Okulunda da muvaffak. Plan yapıyor hani gelecekle ilgili. Resimlerini de verdik dünya güzeli ve babası bir tek bize bağlandı. Dedim ki niye? Nasıl olur? Şöyle oluyor hocam. Anne babasının bize anlatmasına binaen orada da hiçbir sorun yok. O sabah da kahvaltı ediyorlar. Kız odasına çekiliyor. 13 yaşında 14 yaşında ve kendisini asıyor. Bu önceden bir belirti vermiş midir? Şimdi Hakan Bey şöyle, Hakan abi diyeyim. Estağfurullah canım hocam. Abi kreatif insanlar var, yaratıcı insanlar. Evet. Yaratıcı insanlar, yani şiir yazan, Tamam. bilim adamı, Eyvallah. senaristler, yaratıcı, kreatif dediğimiz. Tamam. Yani Evet, yeni yetenekli bir şey kız. oluşturabilen insanlar. Ressam, heykeltıraş. Bu insanlar IQ'ları yüksek değil topluma göre. Ama bunların bir farklı özelliği var. Bu insanın özelliği bir psikiyatrik bozukluğunun olması. Bunu nasıl anlarız biz çocuğumuzda Bu varsa? bir gen bu. Ne yapmamız Yani sen kreatif bir adamsın ya. Evet. Diyelim ki sen iyi bir ne olsun sinema sanatçısın. Tamam. Senin bu gen var babacığım. Ne bu gen biliyor musun? Ha. Bütün kreatif insanlarda bipolar geni, He. depresyon geni ve şizofreni genleri var. Ne yapalım mesela? En iyi senaryo yazanlar en paranoidler abi mesela. Katılıyorum. Ha, Olağanüstü işler tamam. çıkıyor. Şimdi o zaman ailede iyi bir ressam varsa, mühendis varsa, işte bir kreatif sanatçı varsa o halde depresyon geni dönüyor. Yani benim şöyle bir lafım var. Yaratıcılığın bedeli gibi aslında. Abi yaratıcılık geniyle depresyon, bipolar genleri aynı abicim. Yani senin çocuğun şöyleyse. Baba ben okula gitmek istemiyorum. Bugün hava yağmurlu. Oğlum neden? Ya üzülüyorum ben baba. Cık, ulan bu çocuk bir acayip. Ne yapmak lazım? Şimdi bu gende kreatif gen var bu çocuk. Evet var. Bakın Nasıl davranmamız lazım? her dahi ya da her kreatif psikiyatrik hastadır. Ne yapacağız O hocam? zaman böyle aileler var. Bu bir. Bunu yazdık bakın. Yazdık, Risk eyvallah. grubu bu. 2. Ailesinde intihar olanlar. 3. Depresyon olanlar. 4. Melankolik olanlar. Hep aynı genler var. Bu çocuk önceden belli oluyor. Melankolik oluyor buna, evet. Zaten bir kere ya balerin ya.
Evet. Bitti ya. o gen Ve var madalya zaten. falan var. Önemli bir dakika söylüyorum. Al balerin, tıpçı, Evet. mühendis, gitar çalan bir çocuk, iyi bir ses sanatçısı. Bir yönü gelişik. Bunların hepsi kreatif, hepsinde psikiyatrik hastalığı var bunların. Olmaması ihtimali yok. Her kreatif psikiyatrik hastadır. Çok var hocam 13-14 yaşında. O zaman Çok veriyoruz. Ne o zaman yapacağız bir dakika. ya? Çocuk 14-15 yaşında böyle balerin, gitar çalıyor, bir ses yeteneği var. O risk grubumuz bizim. Vay O be. zaman ne yapmamız lazım? Bizim Ne yapmamız sorumuz. lazım? O çocuklar zeki oldukları için bunlar hiç göstermezler bunlar. Çünkü zekaları bunu tolere eder. Yani sana karşı anneciğim babacığım o planla kurar sıkar. Hatta video da çeker. Zaten dedi ki bizde gayet mutluydu dedi. Tabii. Omletin hazır demişler, Tabii. ses gelmemiş. Tabii bravo. O zaman biz şunu bileceğiz. Dahilik dediğimiz şey şudur. Yaratıcılık artı IQ. İşte bu çocuklar risk grup çocuklardır. Zaten öbür taraftan hatta hemen biliyorsun. Yani normal IQ'lar hemen belli oluyor. Ağlıyor, depresif, anne ben çok kötüyüm, şöyle standart olacağım. gibi. Standart gibi yani. Belli ya bu adam. Yani, ama bu yaratıcı grup, işte balerin, sanatçı, bunların intiharları böyle olur. İnanılmaz bir şey. Evet. Hocam şimdi Yani esasında bir şey geliyorum diyor esasında. Mesela ben kreatif çocuğum olsa ne yapardım biliyor musun? Boş bırakmazdım. peki buna bağlı bir şey soracağım. Zeka testleri güvenilir mi? Abi zeka ölçülemez. Ölçülemez. Zekanın testi olamaz. Ama yapıyorlar. O geri zekalıktır. Eyvallah hocam. Zeka testi yapmak bir geri zekalıktır. Bakın biz zeka testi tabii ki yapıyoruz. Çocuğun zekasını ölçmek için. Ama bu şu demek. Ya bana adam geliyor mesela, adam köyden geliyor çocuk. Üçgeni görmemiş, yuvarlağı görmemiş. Al diyorsun, sok bu. Çocuk bilmiyor ki bunu. Çocuk köyde eşekle dolaşmış. Ama ona eşeğin kuyruğunu o onda çok iyi o. O bilmeyen o da bilir. Aynen. O zaman şehirli çocuğun zeka testini köylüye yapamazsınız. Patlar. Bir standardı olamaz zeka testi. Bravo sana. Eyvallah. Aynen öyle. Zeka testinde bir standart olamaz. Biz zekayı nasıl anlıyoruz? Çocuğun gözünde anlıyoruz. Çocuk meraklı, parlak bakıyor, güzel sorular soruyorsa biz bu çocuk diyoruz, zeki bir çocuk diyoruz. Bitti. Bu okullara alınan testler de yanlış o zaman. Hepsi yalan. Değil mi hocam? Yalan. Çocuk önceden çalışıyor dersini, zeki çıkıyor. Peki hocam otizm niye arttı? Abi şöyle, otizmin artmasındaki en büyük sebep, otizm şu anda 1 abi, %2. Eskiden daha azdı. Bir, anneler eski anne değil. Ne gibi? Anne- Biyolojik olarak mı? Ama anneler Yoksa normal davranış- değil. Şimdi bakın, anne karnında bir gelişim oluyor. Ne dedim ben size? Çevresel faktörler genlerin okunmasını değiştiriyor. Şimdi bir gebe var ya, Evet. gebe kaldı. Aha. Şimdi ben size anlatacağım o hikayeyi. Şimdi anne ve babanın yumurta sperm birleşiyor ya. Evet. Bir düğün oldu. Evlendiler. Baba tütün ürünü kullanmış, alkol almış. Başladık. Gen değişmeye başladı. Bu sırf bir kere Dur bismillah bu faktör. bismillah daha ya. Daha dur. Yani tütün içerse o gün bir tane bile yeterli. Farklı Vay. genler okunacak. Alkol içerse daha dur bitmedi daha. Anne meğerse 2 gün önce saunaya gitmiş. Yine farklı genler okundu. Çünkü sıcaklık arttıkça farklı genler. Daha çiftleşme yok. Bu ne ya? 2 Bunlar gün önce bile fark ettirtiyor. 10 gün önce bile, hatta daha bombayı söyleyeyim, anneannesinin içtiği sigara bile anneyi etkiliyor. Ya bu nasıl etkilenen bir şey bu kadar ya? Çünkü Akıl gen almaz. açılıyor, kapanıyor. Peki anne gitti gebelikten önce ot çayı içti, çöp çayı içti. Tamam. Yine genler okunması Etkileniyor. değişti, etkileniyor. Hadi o da gitti, bir de folik asit verdiler buna. Bakın şurada bir tespit yapın. Olumlu ya da olumsuz bilmiyoruz nasıl etkilediğini. Evet, ama bir ama şey etkiliyor. içtiğin zaman bir gen kapanıyor, bir gen açılıyor. Yani senin yediğin o havuç, İkinci reaksiyon. o senin yediğin o saçma sapan bir havuç Evet. 10 geni açıp 20 geni kapatabilir. Bilmiyorsun hangisi oldu. Otizme nasıl bağlıyor? Dur şimdi geldi. Bu devam ediyor şimdi bu. Anne 20'lik dişini çektirmemiş. Bir ağrısı var, bir iltihabı var orada. Gebelik devam ediyor. Bir de üstünde bir grip olmuş. Ondan sonra yerinde duramamış, uçakla basınç değişmiş. Miami'ye uçmuşlar. Yani bu sefer bebek neyle karşılaşmaya başlamış? Stres faktörleri, gen paterni değişmeye başlamış. Şöyle bir gen var bizde. Stres olduğunuz zaman, vücutta iltihap olduğu zaman şöyle bir gen ortaya çıkıyor. İçine kapan,
dış çevreyle fazla irtibata girme. Kendi kendine yaşayabilen küçük bir cihaz geliştir gene ortaya çıkıyor. Vah vah. Stres bu kortizon hormonu mu hocam? Aynen öyle. Aynen. Nasıl olmayacağız stres ya? Şimdi hayır şimdi Her şey çok eski gebe nasıldı? Eski gebe gebeliğini bilmiyor, ultrason yaptırmıyor. Farkındalığı daha az. Cinsiyeti belli Doğru. değil. Ulan bir şeye gidiyordu tombala yani. Bir standart Vallahi alışkanlığı var. Tombala ya. Doğru. Şimdi her ay ultrason. Dişi mi Yok, eli erkek çıktı, mi? ayağı bu kadar. Eli mi oldu, bacağı mı oldu, kısa mı? Hep gebe böyle. Ya Fotoğrafları bile çıkıyor. gebe evde durmuyor. Orada, burada, uçakta. Ya bir durun la bir durun ya. Sürekli bir etkileşim. Aynen bir de devamlı onu içiyor, o takviye, bu takviye. Ondan sonra ürünler bu işte. Otizmin tetikleyen Tabii. faktörler. Annemiz, bu şimdi yeni anneler 4'e kadar bununla uğraşıyor. Hı. Şimdi anne ne yapıyorsa bebek de içeride aynısını yapıyor. Anne uyumuyor, bebek de uyumuyor. O da içeride böyle. Ya hocam şimdi sana... Yani şöyle olur. Şimdi mesela otistik karakter diyoruz. Otistik karakteri ne sayacağım biliyor musunuz? Bir, evde oturan, arkadaş olmayan çocuk otizm. Sosyal konnek yok. normal tarifi Heh. anlaşılabilir hareket. Tek cümle sosyal şey yok. İrtibat, arkadaşı yok. Oyunlara katılmıyor. Kendi halinde öyle duruyor orada. Sosyal olmayan çocuğu otizm mi diyoruz biz? En büyük sosyal şey ne? Konuşması da yok. Peki şu andaki insanlar nasıl? Bir hayal et. Evde kapanmış. Ellerinde akıllı telefon. Akıllı hamburger yiyen tipli. Yani Ardışık 3 cümle kuramıyor. o zaman doğa neyi yaratıyor esasında? Şu anda çevre otizm olduğu için otizmi çocukta oluşturuyor oluyor. ya tabii ki. Otomatik O zaman mi? otizm olunur mu doğulur mu? Cevap belli. Önce olunur sonra doğulur. Doğru. Örtüşür. Hocam şimdi senin şahsınla ilgili özel soruyu finalde soracağım ama ondan önce benim merak ettiğim, şimdi o kadar güzel anlatıyorsun ve pratize ediyorsun ki insanların anlayacağı şekilde zaten anlatıyorsun. Tabii biz şöyle teşbihte hatta ama şimdi bazılarını abartıyorum, bazılarını anlaşılır hale çok doğal, getiriyorum. aynen. Bazen beni mesela insan eleştiriyor mesela diğer doktorlar. Her şeyi eleştiriyor. Zangır Kıskançlıktan zungur. hocam. Ben de diyorum ki yani Kıskançlıktan. aynen öyle çünkü Hocam kıskançlıktan. aynen yani Sen çok bu sıkıntılı kardeşine şeyler sor. var. Evet yani Oraya geleceğim ben. O özel soru. Ha, yok, öyle Şunu değil merak ya, evet. ediyorum ama. Şimdi farkındalık bir taraftan lüks. Çünkü o farkındalığın getirdiği tercihlerin lüksünü sen yaşıyorsun. Yani ne kadar farkındalığın artarsa, bedel ödeyip tecrübe, deneyim elde edersen seçtiğinin kalitesi o kadar yüksek oluyor. Bu senin lehine oluyor. Fakat bir taraftan bu farkındalık da bu yozlaşmada bir yük. Çünkü negatife de hemen algılıyorsun ve üzülüyorsun. Şimdi stresten uzak duralım diyoruz. Bugün yozlaşık bu yaşam formasyonunda stres sahibi olmamak mümkün değil. Haberden, spordan, sanattan, siyasetten, hayattaki etik ahlak anlayışına kadar. Peki sağlıklı kalmak adına kendimizi anlayış olarak stresten nasıl uzak tutacağız? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Önce bir ağır bir laftan başlayayım. Bir çocuk aileye verilecek kadar ucuz değil. Harika. Şimdi bundan sonra Bunu devam edelim. yapacağını bir tabii eyvallah. Yani çocuğun eğitimi aile ve çevreye bırakılmamalı. Devlet bebekten yetiştirmeli. Yani Eskiden Sovyet Rus dönemindeyken devlet bir şey yapıyordu. Kaç doktor, kaç mühendis lazım. Ona göre meslek yapıyordu. Triyajı yapıyordu. bir dizayn ediliyor. Aynen. Diyordu ki bu çocuk uzun boylu, bu mesleği yapabilir. Bu çocuk matematiği, bu mesleği yapabilir. Ve yani çocuklar şöyleydi. Genetik kabiliyetlerin üzerine çevresel yük bindiriliyordu. Eyvallah. Mesela olimpiyatlarda, bir numaralarda her şey. Doğru. Kasparov oradan yetişti. Sonuç esasında şöyle olmalı. Müthiş verimli bir insan çıkıyor olmuş oluyor alanlarında. Devlet halkın üstünde bir üst akıl olmalı. Her şeyi kontrol etmeli. Yediğine, içtiğine, ne yaptığına, proteinine, her şeyine. Bir nevi toplumu dizayn etmek Bravo, toplumu düzeltmek gibi oluyor Evet, değil mi hocam? yani bu bir akıl dizaynı gibi. Bakın Amerika çökmek üzere. Çökmek üzere. Şimdi sen hep konuşuyorsun biliyorsun bu işte. Parçalanabilir, yanabilir, ölüyor. Her şey dağıldı, dağıldı. Çünkü Amerika 350 milyon yaşıyor. 349 vasıfsız var. 1 milyon da Çinli, Koreli var. Hintli, Paki. Onlar götürüyor. O vallahi ona gidiyor Amerika. Eyvallah. Bir de işte İddialar örtüşüyor. bir de böyle. Marka. Hani marka bedelidir Amerika. Amerika'da bir şey yok. Avrupa çöktü. Avrupa çökmüştür. Avrupa bitti ya. Gidin Fransa'ya falan. Avrupa çiş kokuyor ya.
Avrupa çiş kokuyor. Tuvalete yapamıyorlar şu anda. YouTube'da zaten çeken Vallahi o yani- YouTuber'ları görüyoruz. Amerika'ya gidin, bütün sokaklara fentanil bağımlıları var yani. Şöyle duruyorlar. İşte bu o zombiler şu. Evet, Yapıyor, bilinç kapanıyor, öyle kalıyor. Ve kilometrelerce. Bravo size. Şimdi biz eğer bunu korumazsak bu ülkeyi, aynısı buraya gelecek. 3 sene 5 sene içinde. Ki şu anda da uyuşturucu rakamlarını Acil. kıza aldık. Melek Bal rakam verdi hocam. Madde bağımlıları hariç bir tek uyuşturucu bağımlısı 6 milyon. İşte şimdi sizin sorunuza geliyoruz. Hani sorunuz ne sizin? Şeyi sordum. Etkilenmeden nasıl bu stressiz yaşayacak? Yapamazsınız çünkü Ama ne yapacağız? cep telefonlarına bir kere hemen bant getirilmeli. Bant kısıtlaması. Twitter'a, Instagram'a, TikTok. bant. Hepsi TikTok'a. TikTok kapatılmaz zaten. TikTok feci. Direkt kapat. Bakın çocuklara dizayn ediyoruz. Hem de öyle bir dizayn ediliyor ki beyin o görüntüyü gerçek zannediyor. Yani siz Oradan da etkilenen yapay zarar zeka veren. bile koysa bu görüntüyü onu beyin gerçek kabul ediyor. Ve uyguluyor. Uyguluyor. Ne algıladıysa. Geni değişiyor, geni. Bakın eskiden yine genler biraz oturuyordu. Elimize 20 yaşına veriliyordu bu. Şimdi çocuk 2 yaşında bunu alıyor. Doğru. Mesela ne oluyor fidan büyürken? Bununla geni açılıp kapanıyor. O bir daha toparlanamaz Hayır, değil mi? toparlayamazsınız. Bundan psikopat da olur, cinayetçi de olur, sapık da olur, pedofil de olur. Bu yaptı bu. Hocam özür dilerim. Bir şey daha benim tespit ettiğim. Aşırı da bizi maymun iştahlı yaptı. Tabii, Burada tabii. bir dakikalar 28 Tabii, saniyelerden tabii. kimse film seyredemiyor, Tabii. kitap okuyamıyor. Tabii. Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Neyi istiyorsanız o şekilde dizayn edersiniz bunu. Yayarsınız biter. Ülke galyana getirilebilir. Bir düşünsene, bir akım başlatıyor. Tabii. Twitter'da o ona sövüyor, ona sövüyor falan. Ne oluyor bu sefer? O haterları sokup bu sefer yeni bir dizayna gidiyorsunuz. Hocam işte adrenalinle bu kortizonu böbreklerin devamlı salgı. Bravo. O adam O zaman cinayet de Her işler, şey yapar. hakaret de Her şey eder, yapar. Bu sefer aşağılar ne da. oldu? Suç örgütleri şöyle yapmaya başladı. Suçu çekiyor, yayınlıyor. Tabii. Tabii. Bravo. Hatta ben bunu anlamlandıramıyorum. Bunu neye bağlıyordunuz? Ya suçu gösteriyor adam, diyor ki Polisin çalışmasına gerek yok. Adam ben buradayım, ben yaptım buradayım diyor. diyor. Diyor ki en büyük psikopat benim diyor. Evet. Siz benim çevreme toplanın diyor. Bunu niye yapıyor? Ya kendini güçlendiriyor ya. Kendini güçlendiriyor. Egosunu alanı- tatmin ediyor. Ya nasıl köpekler gidip her yer çişini yapıyor mu? Evet benim alanım. O, diyor. o da benim alanım diyor ya. Müthiş. Bunu söyleyeceğim Daha yayınlarda. nesi desin? Hep Ulan soruyordum bunu. evde şimdi çanak mı çalsın? Şimdi adam ne diyordu mesela eskiden? Adam evinde bir şey oluyordu, orada kalıyordu. Adam şimdi çekip koyuyor, ne oluyor? Alanını büyütüyor. Ya suçu saklarsın. Tabii. Hani aman duymasın, hatta inkar edersin. Tabii, Dediğin gibi çekip öbürsü de ben fuhuşu diyor. gösteriyor. Öbürsü de fuhuşu gösteriyor. Ben en büyük pezevengim diyorlar. İnanılmaz. Evet. Alenen. Ya reklam. Ya artık her şey sıradanlaştı. Ya sonuç. Sonuç. Devletin acilen İletişim Bakanlığı'nın, eğer biz gelecekte Avrupa ya da Amerika gibi bölünmek istemiyorsak, şu anda bitmiştir Avrupa. Örnekleri Avrupa ya. orada duruyor diyoruz. Avrupa sıçan bastı. Çiş kokuyor bu. Bitti. Özet bu. Hocam final soruma geliyor. Heh. Onun için Geleyim. band kısıtlamasına gidecek. 2, yapay zeka çok güçlendi. Saçma sapan tweet atanları hemen silecek. Anında. Hemen anında Bir yaptırım olacak. IP'sini banlayacak. Evden gidip alacak hater'ı. Onları da ceza vermeyecek. Ne yapacak? Önce bir eğitim alacaklar. Normalin ne olduğunu Normal ne onlara demek, idrak eğitim ne demek? ettireceksin. Sonra diyecekler ki sen bir yerde bu konu için çalışacaksın. Ne için çalışacaksın? İnsanlarda Twitter'daki işte bu davranışları nasıl önlemek için gidip okullara seminer verdirecekler. Tabii sen o sistemin düzelmesine katkıda bulunacaksın. Türkiye'de bazı suçlar, özellikle böyle suçlar, internet suçları hapis cezası değil, sosyal çalışma cezasına döndürülmelidir. Ki verim alınsın. Evet. Gidecek, çalışacak. Buna bağlı sizin son dönemlerdeki açıklamalarınızı çok fütursuzca eleştiri demiyorum ben ona. Saldırılara uğradınız. Sıklıkla da bu oluyor. Bununla alakalı haleti ruhiyeniz, duygularınız ve ne düşündüğünüzü ben merak ediyorum. Bu arada da izliyorum da. Ben sizi çok sevdiğim için, çok değerli bulduğum için enerji dışında saygı da çok duyuyorum. Bilgileriniz çok değerli, önemli. Ama siz ne hissediyorsunuz ve her gün gelişerek nereye evrildiniz merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim, yani anlayana sivrisinek, anlamayana davul zurna işte muhabbeti var ya. Anlayana göre cevap veriyorum. Şimdi adam Eyvallah. neden anlıyor? Sözlü iletişimle anlayabiliyorsa sözlü cevap veriyor. Çaba sarf ediyorum. Yani sözlü iletişim.
Anlamıyorsa argo kullanıyorum. Eyvallah. Çünkü adamın beyninde o genler ekspreso. Art Yani niyetli. argo var. Yani beyninde bazı bölgeler çalışmıyor adamın. Ben de o frekansı, yani karşıdaki neyse ben de ona uyumlanıyorum. Baktım küfür edene küfür ediyorum ben de. Bunun neden olduğunu nacizane 41 yıldır bu piyasadayım. Kendimce sizin şahsınızda gözlemlediğim kadarını söyleyebilir miyim? Buyurun. Değerli, önemli bir insansınız. Alanınızda alışıldığa gelmişin dışında etkileşim aldığınız için her türlü hareketiniz üzerinden çıkar sağlamaya çalışıldığından herkes kendi kapasite ve çapınca bunu yapıyor. Bu fütursuzlukları da emin olun sizin muvaffakiyetiniz ve başarınızdan dolayı yapıyorlar. Buna emin olun. Onlar şöyle, bunu yapmaya devam edecekler, yapsınlar. Tabii. Hayır, bu Ama- sizi değiştirecek mi? Hayır ya, değiştirir mi ya? Ne oldu? Değiştirmeyecek, ne olacak? Yine devam. Devam tabii. Bildiğinizi. Tabii. Çünkü tarzınızın da bence değişmemesi lazım. Şöyle bir şey söylüyorum. Bu klikler Türkiye'deki öğretim üyelerini hep susturmuşlar. Nasıl biliyor musun? Çalıştıkları yerlere telefon ederek, bugün bir öğretim üyesi bir tane maaşı vardır. Profesör maaşı. Kaç para ödüyorsun? 70-80 lira bir şey. Onu önleyip susturma. Çünkü bugün bu profesör ne yapar? Fikir adamıyız biz. İlim adamıyız. Evet, İlim doğru. adamı. Bununla yapar. Ve böylelikle kim var mesela? Profesör Doktor Hakan konuşuyor. Bitir. Profesör Ahmet bitir. Oytun Nasıl? bitir. Saldır. Alo ya. Ha, alo. Alo ya. Bir de saldır. Ya yok Aşağıla. yok. Alo. İşini bitirdin bitti. Seni Maaş da gitti. amir Adam- çağırır seni. Ne yaptın kardeşim? Bak senin hakkında bir sürü şey var. Yapma kardeşim. Bizim de başımıza belaya sokma der. Bu kadar ucuz mu ya? Bu kadar ucuz. Adam dilini alır. Hatta bir de özür yayınlar. Vah vah. Bu kadar ya. Karakterini de Bir şahsiyetini de şimdi adam diyecek ki özel bir kurum. Ya diyecek bana şimdi bir yerde bir laf söyleyecek. Diyecek benim bütün şeyimi bitirecek. O zaman ne olacak, benim müşteri potansiyelim düşecek diyecek bir özel üniversite. 30 dakikada kontrol edebilir bu iş. 30 dakika, 31 değil. Doğru. Ama benim böyle şeyim yok. Benim böyle bir olayım yok yani. Benim nereye telefon edecek beni? Beni telefon edecek tek yer var, yukarısı Allah. Onu Canım. da beceremeyeceğine göre. Ya, evelallah. Zaten onların çoğu bunlara inanmadığı için zaten. Doğru. Bir de onlar böyle uyduruk laflar söylüyorlar. Evet, evet. Ha, Çok sonuç ne çağdaşlar oluyor? o çünkü. Da onlar çağdaş. Orada onlar için çağdaşlık ne biliyor musunuz? İnançsızlık, örsüzlük, adetsizlik, Hadi. terbiyesizlik, Değerlerinden. kutsal değerlere sövmek. Tabii. O ne? O elitlik. Elitlik, çağdaşlık. Yani sonuç şu. Ben hep söylüyorum. Elit hocamız bokunu yerse yine Ahmet Hoca çılgınlık yaptı. Oytun Erbaşı yaparsa yine saçmaladı. Onu ben saçmaladığıya razıyım. Tabii neler? Amiyane, İşte en iyi becerdik. işte elitlerin çocukları aşk meyvesi. Tabii. Garibanın çocuğu bundan korunmayı bilmiyor. Doğum kontrolü. Bravo. Bu meyve bu ne? Tabii. İşte biz o çarıklıların O zihniyeti. korunmayı bilmeyen ana babanın yaptığı meyveleriz biz onlara göre. Evelallah. İşte onlar zaten bu ülkenin en büyük kaderi bu kafası çalışan Anadolu çocuklarının. Anadolu çocukları çünkü kafası çalışıyor ve merhamet var işlerinde. Doğru. İnsani yönleri gelişmiş Aynen, bu olduğu için o ülkeyi kabullenilemiyor. Red. Aynen öyle. Doğru. Eğer biz buna devam edersek ülke çok iyi yerlere gidecek. İnşallah. Öbür türlü onlara kalırsa idrar kokusu ve sıçan her yer. Eyvallah canım hocam. Seni çok Bu seviyorum. da son lafımdır. Çok teşekkür Ben ederim teşekkür ederim. katıldığın için. Çok sağ ol. Saygılar canım hocam. Sağ ol.